Anam ne yapıyorsun? Çekme be. Tıraş oluyorum. Eyvah ne yapacaksın? Nusret yapacağız ya. Oo, bu Nusret benim. Oo. Sana yaptım. Ay, yeter ya. Yapma. Ha. Yapma be ya. Yapma be ama. Evet. Trakya mı oldun sen? Trakya ne demek? Trakya yer ismi. Yapma be ya. Türkiye'nin Avrupa'da kalan topraklarına Trakya denir. Ay, sen çok izledin ya. Eyvah eyvah. Ay, sen üzülüyorum. Sen neden tıraş yapıyorsun? Biraz sonra video çekeceğiz ya. Eyvah. Ne video? Et yapacağım sana. Neredeydi bizim o tava? Burada. He? Oradaysa. Burada mı? Hı. Bunun ağırlığı tam 3 kilo arkadaşlar. Bu da bambaşka bir et pişirme yöntemi. Mangalla çok kıyaslanamaz ama mangal yapamadığınız yerlerde bu şekilde demir döküm tavada yapabilirsiniz. Hakikaten lezzetli oluyor. Şimdi ben İK'ya et pişireceğim değil mi? Buraya koyalım. Heh. Evet, bazen yorumlarda geliyor bizim Aygaz kirli diye değil mi? Hı. Ama kirli değil aslında, eski. Seneye biz ne yapacağız? Yenisini alacağız, tamam mı? Çok kirli mi bu? Kirli değil ki. Sadece eski. Evet, şimdi aygazın altını yakıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika kızması gerekiyor. 10 dakika kızacak, böyle elimizi bekleteceğiz. Elimizi bekletemeyecek konuma geldiğinde artık tavamız hazır demektir. Üzerine eti salabiliriz. Dolapta mı? Evet. Kapat. Evet, şöyle etlerimizi aldık. Benim tanıdığım bir kasap var arkadaşlar. Etse Et Galeri. Beni arıyor. Ne zaman yağlı antrikot olduğu zaman söylüyor. Ben de gidip alıyorum. Bugün arıyor. Bugün aradın mı? Evet, bugün Zafer getirdi bıraktı. Ben merkeze gitmedim ya. O yüzden şöyle bir kuyruk yağımız var. 10 numara. Burada dursun. Burada da evet, bakın şöyle yağlı. Hani demir döküm tavada yapıyorsak arkadaşlar böyle bu şekilde yağlı olması lazım. Bu yağlı dana antrikot. Geçen günkü mangal faciasından sonra bu sefer daha güzel bir et yapacağımıza inanıyoruz. Geçen gün çünkü 3 kişi oturduk mangalın başına. Bizde öyle derler İKA, biliyor musun? 2 müdürle bir iş olmaz derler. O yüzden üçümüz aynı anda aynı ete bulaştığımızdan dolayı bu et çok iyi olmadı. Birazcık yandı açıkçası. Ama bunu gerçekten güzel yapacağım ben. Güzel duruyor mu? Çok güzel. Tabağa koy. Arkadaşlar et yıkanır mı bilmiyorum ama ben yine de yıkıyorum ki böyle kanman mikrop varsa. Bu zeytinyağı mı? Arkadaşlar eti bildiğiniz yerden almak çok önemli. Ben geçenlerde, isim vermeyin, burada bir yerden almıştım. Biliyor musun İlkay? Geçen sene aldık et. Hı-hı. Sonra onu pişirdik. Hı-hı. Pişiriyoruz pişmiyor. Niye? Pişirdikçe daha çok kan salıyor. Böyle kıpkırmızı oldu her yer. Niye? Sonra dedik Allah Allah pişti herhalde dedik. Yeter bunu yiyelim. Tadına baktık. Yani yiyoruz. Çiğniyoruz. Yani kayış gibi yenmiyor. Ondan sonra bir de kan kokuyor. Ölü at eti midir? Ne bileyim domuz eti midir? Domuz olsa farklı kokar. Yurt dışından biliyorum nasıl kokuyor domuz. Çok pis kokuyor da. Biliyor musun? Etleri yemeden attık dışarı. Kargalar için mi? Ha? Kargalar için. Ha, senin martılar için. Ben geçen sene başladım beslemeye. Vardı. Tamam mı? Şimdi bu hazır böyle. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine böyle birazcık zeytinyağı döküyoruz böyle ki demir döküm tava olduğundan dolayı yapışmasın diye. Evet. Şöyle bakın sürüyorum ben. Yoksa et yapışıyor oraya, parça parça ayrılıyor sonra. Yani çok fazla damlatırsak iyi olmaz. Böyle hemen hafifçik üzeri yağlanacak kadar yapıyoruz. Bu ne? Ne vardı bunun içinde? Zeytinyağı. Zeytinyağı yok. Evet ki. Zeytinyağı ya. Allah Allah. Neden bunun rengi açıldı birden? Ay zeytinyağı. Değiştirmedim. Değiştirmedin değil mi? Değiştirmedim. Tamam koy. Ama tava kokuyor. Tava kokmuyor, bu kokuyor. Evet, biraz da tuz ekliyoruz arkadaşlar. Sen Nusret'e yap böyle. Nusret öyle değil ki. Tuz öyle değil Nusret. Ya biliyoruz, bu enes et. Şu eti de açalım böyle. Oo. Bunu da açalım. Kaç kilo aldın sen? Bu güzel yağlı antrikot. Ya genelde ben 400 hesaplıyorum. 400-500. Bir kişiye 400 gram yetiyor. Oo, dediysen tamam benim bak, için şöyle yeter. görüyor musun? Bak şöyle kılcal böyle aralarda yağ olursa İka, evet, çok lezzetli olur. Fokus yapıyor musun? Evet, fokus. Bakın bak. Şuna bak. Görüyor musun? Evet. İşte yağlı olursa çok güzel olur. Ama yağsız tercih ediyorsanız bonfile deneyebilirsiniz. Bonfile de yağ olmuyor arkadaşlar. Ama sert. O da güzel. Geçenki aldın ya. Yok, bonfile çok yumuşak. Bonfile bundan da yumuşak. Ama hiç yağ olmuyor yani. Ama ben yağlı tercih ediyorum. O yüzden bu şekilde çok güzel. Dana antrikot. Diğer etlerden belki birazcık pahalı olabilir.
Kendi yiyeceğimiz olduğu için eldiven falan kullanmıyorum arkadaşlar. Yani temiz sonuçta, ellerimizi yıkadık değil mi? Hı. Tamam. Bakalım. Evet, Tava hazır mı? yanıyor. Evet, duman çıkıyor. Bayağı bir kızmış. Bak duman geliyor bak. Şimdi ne yapıyoruz? Etimizi alıyoruz böyle. Aslında sadece bir tane et olsa tavayı daha böyle aktif, daha verimli kullanabiliriz ama 2 tane et var. Mecburen 2 bölümünde kullanacağız. Böyle. Attıktan sonra bir daha ellemiyoruz arkadaşlar. Önce mühürleme yapacağız. Mühürlemeden sonra asıl pişirmeye geçeceğiz. Evet. Küçük de koy. Tamam. Senin küçüğü de buraya koyalım değil mi? Evet. Koy. Tamam. İka et çok sever değil mi? Evet. Çok sever. İka ete bayılır. Kaç dakika dursun burada? Şimdi aşağı yukarı ateşin gücüne bağlı ama 3 dakika duracak böyle. 3 dakika. 3 dakika sonra ben çevireceğim böyle. Yok, tersini çevirmeyeceğim. Şimdi biraz sonra göstereceğim zaten. Ben çevirelim tamam mı? Çevir. Oley. Bir de arkadaşlar burası Van. Doğu olduğu için hayvanlar gerçekten çok lezzetli. İlk biz mesela Bursa'dayken et alıyorduk. Sonra mangalda yapıyorduk. Eğer bu dana etiyse o da kayış gibi oluyordu. Yenmiyordu böyle, ağzında çiğne. Öyle mi? Ama buraya gelince şaşırdım ben yani. Burada dana etleri o kadar lezzetli ki. Harika yani ya. Hatta ben küçükken diyordum ya bu et bu kadar da lezzetli bir şey değilmiş ya diyordum. Yani sırf o Bursa'daki dana etlerinden dolayı, çünkü lezzetli değil. Sonra Bursa'da bir kuzu eti aldık. Kuzu eti yaptık böyle. Aman Allah'ım dedim, et buymuş ya. Bizimkiler hep kurbanda dana kestiğinden dolayı ben de artık mangalın tadını unutmuşum yıllardır. Ondan dolayı et bana lezzetli bir şey gibi gelmemeye başladı. Ta ki bir daha kuzu eti deneyene kadar. Ama doğuda büyükbaş hayvanların eti lezzetli olduğu için burada küçükbaş hayvan eti denemiyorum. Büyükbaş hayvan eti çok daha güzel. Çevirelim mi? Çevir ama arkasını değil. Şöyle koy. Şöyle. Hayır, tam buraya koysana. Şöyle. Hayır, kaldır. Anlamadım. Bebeğim bak, şöyle koyacaksın bak. Sal bana. Bunu böyle koyacaksın, tamam mı? Bunu da alacaksın. Böyle atacaksın. Şimdi neden biliyor musun? Bak, burası böyle çizgili ya. Şimdi bunu atınca kare olacak, yani mühürlenmiş olacak. Mühürlenirse ne olur? İçinden su çıkmaz. Sadece öyle mi? O zaman o çevirme, sadece değiştir yeri. Biraz sonra ben çevireceğim, tamam mı? Tamam. İlk etti. Çok güzel kokuyor. Şimdi de cızbızcıyık ama. İka etme. Bu aslında bu stick yani. Stick house değil mi? Stick house, evet. Burası Enes Seika Stick House değil mi? Kaç yani gerçekten çok lezzetli olacak. Elleme ama. Tamam. Elleme böyle duracaksın, hiç Çok çevirmeyeceksin. güzel kokuyor bak. Ama sonra ben kedi olursa böyle. Alayım. Tamam, hadi sadece çevirelim. Tamam, çevirebilirsin. Oo. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir kare haline aldı. Yani etin bu yüzü mühürlendi demek. Artık kendi iç suyunu dışarı doğru salmaz. Çok acıktın mı? Çok acıktım. Olmadı daha, olmadı, yeme. Hayır. Olur mu? Bu küçük ya. Bu senin, bu benim. Oo, yine büyüğü sen kaptın he? Bu benim. Bu senin küçük. Tamam mı? Hep küçükleri bana bırakıyorsun sen. Hayır, zaten sen kes bunu keseceksin ya. Neyi? O eti. Kesecek misin? Keseceğim ha. Tamam, o zaman ben çok alacağım. Ana. En lezzetli yerleri yağlı tarafları oluyor değil mi İka? O yüzden en yağlı yerleri ben yiyeceğim, tamam mı? Hayır. Ben Öyle yiyeceğim olmaz, ben. öyle Olur. olmaz. Masa hazırlayacağım, tamam mı? Böyle arkadaşlar, biliyor musun? Çok yandım böyle. Biz ikimiz de var. Evet. Bunu alacağım. Tamam. Şimdi 90 derece yan çevir İka onları. Öğrendim be. Hadi bir daha. Oo. Böyle kendi doğal pişsin. Bu ne? Kuyruk yağı mı? Kuyruk yağı. Koyayım mı? Koy. Kesmeyeceğim mi? Yok, böyle iyi. Yer yok ama. Var öyle koy. Bunu da alacağım.
Neyi? Şu. 2 tane ama kırmızı istiyorum ben. Yeşil istemem. Ne fark edecek? İkisi de bardak işte. Hayır işte. Render bitmiş mi? Hangi video bu? Ev turu ve ev temizleme. Yarın paylaşacağım. Evet ama şu anda izledikleri için zaten paylaşılmış değil mi? Evet. Önleri mi öğrettin en son öğrencilere? Evet. O zaten öğrencim yazma. Sen öğrencin mi yazmış? Evet, öğrencim. Ama bak şurada H'yi unutmuş. South East var ya, H'yi unutmuş Evet, orada. zaten öğrencim yazsın. Evet, öğrenci tabii ki öğreniyor. Tamam, şimdi sileyim. Bu kadar pişmesi yeterli. Yani 3 dakika 3 dakika 3 dakika 3 dakika şeklinde toplam 12 dakikada şu anda hazır. Etin içi tam pişmedi. Ama ben şimdi bunları alacağım ve daha iyi pişmesi için keseceğim. Ama 3 dakikadan fazla pişirirsek bunu suyunu kaybeder. Suyunu kaybederse de arkadaşlar et sertleşir. Çok bir tat alamayız. Ben bunu alıyorum şimdi buradan. Böyle. Tamam mı? Kuyruk yağını erken atmayın yalnız. Erken atarsanız yağını iyice salar. Bu sefer et biraz haşlama gibi pişmeye başlar. Ne bakıyorsun? Poşet alıyorum da. Öyle mi? Tamam mı? Ben bunu keseceğim. Evet, ben şimdi bunu yavaşça kesiyorum arkadaşlar. Yumuşak mı? Yumuşak, zaten bıçağı çok fazla sürtmüyor. Çok keskin değil ama yine de çok sürtmeden kesiliyor. Çok fazla bastırıp içinden suyun çıkmasına izin vermiyorum. Şu anda içi gördüğünüz gibi kırmızı arkadaşlar ama pembe. su dolu. Bakın, bak biraz daha yakın gel. Bak nasıl su geliyor, görüyor musun? Heh. Da etin içindeki suyu kaybetmediğini gösteriyor. Hayır. Et oldu galiba ha. Baksana. Koy. Şimdi ben bunu alalım. İkinci eti keselim böyle. Şimdi arkadaşlar etin bu yüzeyi gördüğünüz gibi birazcık kırmızı. Çok az burayı ateş görecek şekilde pişireceğiz. Buraya koyacağız. Tamam. Şimdi bak, gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Bak hemen nasıl kızardı zaten. Hani bir 30 saniye tutması yetiyor diyebiliriz. Alabiliriz arkadaşlar. Çok fazla pişerse bir anlamı yok. Sert. Bu sefer suyunu kaybediyor ve sert oluyor. Ben sert sevmiyorum ya. Alıyoruz. Hep böyle yumuşak yenecek. Daha güzel olur. Öteki de Şimdi bunlar koyalım. bitti. Hazır mı? Alalım şöyle. Şu da pişti. Tamam, şimdi bak şimdi arada bayağı bir fark var, gördün mü İka? Bak bir buna bak. Bir de bunlar var. Bu da pişmemiş duruyor. Evet. Şimdi ben bunları da koyayım. Biraz uzaktan ben. Çünkü yüzsüz böyle. Tamam, şimdi bunlar da pişti arkadaşlar. Değil mi hepsine? Şu anda yeteri kadar pişti İka. O yüzden alıyoruz bunları böyle. Tamam. De bakalım nasıl? Ama tuz atmadık ki. Attım. Attın mı sen? Ha, güzel o zaman. Çok güzel. İyi mi? Beğendin mi? Bu arkadaşlar etin suyu var. Bunu şimdi tam işlemimiz burada bitmeden yeniden koyacağım. Ve suyunu o zaman dökeceğim ki daha bir lezzet katsın. Şimdi bunları böyle bırakalım yavaşça. Tamam mı? Şeyi artık kapatabiliriz. Bir de tercihe bağlı olarak kekik atıyorum arkadaşlar. Ben seviyorum. Ben de çok seviyorum. Oh, çok güzel kokuyor. Tamam mı? Yeter mi? Yeter. Oo. Tuz da koy, tuz. Tuz koymadık mı? Koyduk ya en başta. Aa. Gerçi ben en başta az koyuyorum. Tuz çok fazla koymuyorum. Çünkü bazıları az tuzu tercih edebiliyor. Evet. Evet, bu şekilde. Sen tahtayı içeri koydun mu? Evet, ben pişiyor. Çabuk. Öğretme gerekiyor. Gel. Diyoruz böyle eti. Oh. Yavaş be. Tamam. Hazır mı o? Etimiz şu anda hazır. Nasıl, bayağı acıktın mı? Yani yalı nerede? Tuzu yerinde mi? Mükemmel. Çok güzel. Mangal mı daha güzel, bu mu? İkisi de güzel.
İkisi de ayrı değil mi? İkisinin de tadı farklı. Ben normalde mangalı balkonda yapıyordum arkadaşlar. Ancak bazı komşular rahatsız olunca Tabii ki. mecburen demir tava aldım. O yüzden burada da pişirdiğimiz oluyor. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Para yok. O yüzden abone olmayı ücretsiz unutmayın. Tamam mı? Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video görüşürüz. Bye bye. Assalamualaikum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video için abone olmayı unutmayınız. Thanks for your watching guys. Don't forget to subscribe for more videos.